Defol buradan. Abi, Defol dedim. yazıklar olsun sana be. Para, pul, şöhret bu kadar çabuk mu değiştirecekti seni? Heh. Senin hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Al, bunu sen getirmiştin. Merak etme. Senin koltuk değneklerine tutunmadan kendim de giderim. Eray Özbal, Yeşilçam'ın yakışıklı ama kötü kalpli karakteridir. Hemen hemen bütün filmlerinde düşman bellediğimiz, sinirlendiğimiz bir isimdir. Zengin ama çapkın rollerin oyuncusudur. Filmin başrol kadın oyuncusunu ağına düşürüp emellerini gerçekleştirir. O kadar iyi oynar ki seyirciler ister istemez tiksinir onun yaptıklarından. 20 yaşında ilk filmi için kamera karşısına geçer. Kolay mı o yaşta beyaz ekranda poz kesmek? O hem de en iyi pozu keser. Tüm dikkatleri üzerine çeker. Oyunculuk kumaşı vardır mayasında. Gözlerinde ise star ışığı. Bunun üzerine yapımcılar onu hemen o dönem en çok iş yapan bir filmde oynatırlar. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'la birlikte Batan Güneş filminde oynar ve bir anda Türkiye'nin en çok tanıdığı oyuncu haline gelir. Yıllar sonra ise içinde bulunduğu maddi zorluklardan kurtulmak için yanlış işlere bulaşır. Adı gazete manşetlerinde asayiş haberleriyle çalkalanır. Ama o bu kötü yazgısını değiştirmek, düştüğü yerden ayağa kalkmak için yeniden doğmaya karar verir. Hayallerini, oyunculuk düşlerini gerçekleştirmek isteyen bir adamın hikayesi bu. Eray Özbal 1957 yılında Gaziantep'te dünyaya gelir. Sanatçı 1976 yılında konservatuar sınavına girer ve kazanır. Konservatuara girdiği ilk yıl Yarım Elma adlı oyunda, 1977 yılında ise ilk sinema filmi olan Sevgili Oğlum'da oynar. Bu filmde kamera önünde çok rahattır. Çok genç olmasına rağmen sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi oynar. Bu durum yapımcıların ve yönetmenlerin hemen dikkatini çeker. Onun bu kamera önündeki tavrından, kendine özgü bakışından yararlanmak isterler. Hemen ardından başka bir projede yer verirler. Bir sonraki yıl Ferdi Tayfur'la Necla Nazır'ın başrolde oynadığı Batan Güneş filminde kemal rolü oynaması için teklif alır. Bu filmde Ferdi Tayfur'un kardeşini oynar. Eray Özbal bu filmde iyi bir karakter olarak çıkar karşımıza. Filmin konusu ise şöyledir. Ferdi para biriktirmek için Almanya'ya çalışmaya gider. Nazlı ise Ferdi'den hamile kalmıştır. Köyün ağasının oğlu Sait Nazlı'ya göz koymuştur. Sait Nazlı'ya sahip olabilmek için çocuğun Kemal'den olduğu dedikodusunu yayar. Nazlı, Kemal ve annesi köylü tarafından sürgüne zorlanır. Allah sizlerin günahsız, temiz olduğunuzu biliyor. Nazlı benim bacım, yengem. Abimin emaneti o bana. Böyle bir dedikoduyu neden yaparlar bir türlü anlamıyorum. Çekmezler oğul. Çekemezler oğul. Siz günahsızsınız ya. Bu dönem arabesk müziğinin yükseldiği ve albümü çok tutan sanatçıların hemen Yeşilçam'a transfer edildiği bir dönemdir. Batan Güneş'ten sonra Eray Özbal yönetmenlerin daha da dikkatini çeker. Ancak kötü karakter olarak düşünürler onu. Yüzü, mimikleri kötü karakterler için biçilmiş kaftandır. Öyle de olur artık. Eray Özbal kötü karakterlerin aranan yüzüdür. 1979 yılında Paranın Kiri adlı TV dizisinde oynar. Aynı yıl Müslüm Gürses, Oya Aydoğan, Coşkun Göğen, Suzan Avcı gibi oyuncuların yer aldığı İsyankar filminde oynar. Bu filmdeki rolü hayli iyidir. Müslüm Gürses'in kardeşini oynamakta ve Oya Aydoğan'la sevgiliyi oynamaktadır. 1980 yılında yine İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş, Hüseyin Peyda gibi isimlerin yer aldığı Ayrılık Kolay Değil filminde yer alır. Bu filmin yönetmen koltuğunda Tanju Gürsu yer almaktadır. Tanju Gürsu, Eray Özbal'ın oyunculuğunu özellikle çok beğenmektedir. Yönetmenliğini yaptığı filmlerin çoğunda Özbal'a yer verir. 3-5 karış toprak, kuruyan 3-5 ağaç için kızını, beni ve İbrahim'i feda etmekten çekinmedin. Ya siz hanımefendi, siz kızım İbrahim'i seviyor diyebilirdiniz, bana her şeyi açıklayabilirdiniz. Başkasına mal olmuş bir kızı bana yamamaya utanmadınız. Ferdi Tayfur filmlerinde de hep kendine yer bulur Eray Özbal. 1980 yılında Haram Oldu filminde oynar. Ferdi Tayfur, Deniz Akbulut, Hüseyin Peyda gibi oyuncular filmin kadrosundadır. Yine aynı yıl Boynu Bükük filminde Ferdi'ye en büyük kötülüğü yapan adamdır. 1981 yılında çekilen Olmaz Olsun filminin başrollerinde yine Ferdi Tayfur ve Necla Nazır vardır. Kadir Savun, Hikmet Taşdemir gibi oyuncularla başroller desteklenmiştir. Eray Özbal bu filmde yine Ferdi'ye çektiren kötü bir karakter olarak yer alır. Takvimler 1984 yılını gösterdiğinde ise Çılgın Arzular filminde yine nefret edilen bir karaktere can verir. O dönem Ferdi Tayfur o kadar sevilir ki her yerde onun albümleri dinlenir, filmlerine ise akın olur.
bugün dahi Ferdi Tayfur filmlerinin gişe rekorunun kırılmadığı söylenir. Anadolu'nun her yerinde halk Ferdi Tayfur filmlerine gidince Ferdi Tayfur'un en büyük düşmanı Eray Özbal onların da düşmanı haline gelir. Eray Özbal anadan ayrı, yoksul, Amerikalı, Yerdemir Gökbakır, Kuşatma Altında Aşk gibi filmlerde oynar. En unutulmaz rolü ise Katma Değer Şaban filmindeki Bülent rolü olur. Kemal Sunal'la kamera karşısına geçip yine kötü rolüyle akıllarda yer edinir. Filmin sonundaki dans sahnesi ise unutulmaz olur. Güzel. Sırt üstü yatın bakayım. Yatın lan. Çalkalayın. Sol ayak havaya. Jane Fonda gibi. Hadi lan. Yatın. Çalkalayın. Kendi filmografisi içinde komedi filminde oynaması onun açısından da ilginç olur. Eray Özbal 20 yaşında filmlerde rol almasına, kısa süre içerisinde parlamasına ve yapımcıların aranan ismi olmasına rağmen kariyeri çok da istediği gibi gitmemiştir. Tam parladığı zamanlar sinemada erotik film furyası başlamış, tüm Yeşilçam sinemasını etkisi altına almaya başlamıştır. Birçok yardımcı oyuncu, hatta başrol oyuncuları bir süre açlık ve yoksullukla sınanmış, sonunda bu furyanın ağına düşmüşlerdir. Bu furya karşısında bir tek arabesk film çeken sanatçıların filmleri izlenmektedir. Birçok isimsiz emekçinin omuzlarında büyüyen Yeşilçam sineması, şimdi erotik film furyasıyla arabesk filmler arasında sıkışıp kalmış, oyuncularsa bir çıkış bulmaya çalışmaktadır. İşte bu birçok oyuncunun kariyeri bu dönemde bitmiştir. Oysa yeni nesil oyuncular Türk sineması adına umut vaat etmektedir. Ustalarından öğrendiklerini tam sinema perdesine yansıtacak koşullar oluşmuşken böylesi talihsiz bir durum içerisinde bulurlar kendilerini. Ve bu furya birçok şeyin de sonunu getirmiştir. Eray Özbal da bu dönemden nasibini almış oyuncuların arasındadır. Onlarca filmi bulunan oyuncu 1986 yılından itibaren oyunculuğu bırakarak yönetmenliğe başlar. 1986 yılında Değirmen filminde ilk olarak yönetmen yardımcısı olarak işe başlar. Bu geçişle kendisine yeni bir çıkış bulmaya çalışır. Filmlerde yardımcı yönetmenlik yapıp deneyim kazanıp rejisörlüğün inceliklerini öğrendikten sonra yönetmenlik yapmaya başlar. Sinema 80 darbesinin etkisinden kurtulamadığı için çekilen film sayısı azalmaya başlar. Böylesi bir dönem yaşadığı için maddi zorluklar yaşamaya başlar. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar dolayısıyla yaptığı işler yüzünden başı polisle derde girer. Gündeme asayiş olaylarıyla gelir. Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Eray Özbal'ın piyasaya uyuşturucu sağladığı ortaya çıktığı gibi haberler gazete sütunlarında çıkmaya başlar. Ancak daha sonra setlere geri döner. Çok ses getiren Barda filminde oynar. Karagül, Adını Feriha Koydum, Bu Son Olsun, Verkaç, Gelincik, Aşk ve Gurur gibi sinema ve dizi yapımlarıyla kamera karşısına geçer. Başarılı oyuncu yıllar geçmesine rağmen hala çok yakışıklı, karizmatik ve oyunculuğu hala çok iyi. Sinema yolculuğunda zirveyi de görür, dibi de görür. Bütün olumsuzluklara rağmen, bu yolculukta yanlış yollara sapmasına, çöküş yaşamasına rağmen ayağa kalkıp yoluna devam eden biridir o. İnatçıdır, pes etmez. Bıyıkları daha yeni terlemiş bir delikanlı olarak girdiği sinema dünyasında hala film çekme aşkı vardır içinde. Umarız ki dilediği gibi yaşar ve bizler de onu daha fazla filmde görürüz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.